Merhaba çiçek severler. Öncelikle hoş geldiniz. Geçen sene çingene şalvarının bakımı ile ilgili bir video yayınlamıştım. Ancak 1,5 sene çingene şalvarıyla haşır neşir olduktan sonra o videoda bazı eksiklikler gördüm. Açıkçası eksiklik demeyelim de çingene şalvarının bazı huylarını keşfettim. O videoya ilaveten bu bilgileri de sizlere aktarmak istiyorum. Tabii bu videomun devamında o videoyu da ekledim. Çünkü ilk defa izleyenler arama zahmetine katlanmasınlar. Direkt akabinde önceki videom başlasın diye. Sevgili dostlarım, bu çiçek ne kadar süredir elimde? Yaklaşık 1,5 yıldır. Demeyelim de Haziran ayında elime geçmişti. 15-16 aydır diyelim. Aldığımda zaten fide filiz halindeydi. 10-15 santimdi. Yaklaşık 14-15-16 ay civarı bu boyutlara ulaştı. Gördüğünüz gibi evde çok güzel bir dekorasyon oluşturdu. Aslında evimin rengine hiç uymayan bir renk. Başka bir saksıda yakıştıramadım. Kendisinin renginde bir saksı aldım. Sanki bana öyle daha güzel gözüktü. Evimle çok alakasız bir renk, fuşya rengi. Hiçbir şey yok fuşya rengi evimde. Ama nedense bu çiçeğe bayılıyorum ve çok güzel gözüküyor gözüme. Bazen çiçek gruplarında Facebook'ta paylaşıyorum ya da Twitter'da paylaşıyorum. Zannedersem benim gözüme güzel gözükmüyor sadece. Görenler de böyle çok hayret ediyorlar. Ne kadar güzel çiçekmiş, ilk defa gördük. Hatta daha önce edilmiş olanlar da var. Bakamadık, kurudu, yapraklarını döktü diyenler var. Aslında o nedenle bu ikinci videoyu çekmek istedim. Küçük boylarını balkonda baktım. Şöyle söyleyeyim sizlere. 40-50 santime gelinceye kadar, ama 40-50 santimden sonra bahar ayını da balkonda kaldırabildi ve biraz daha büyüdüğü zaman nedense balkonda yaprak dökmeye başladı, güneş dokunmaya başladı. Bu çiçeğin genel yapısında ve bilgilerinde kızgın güneşe dayanıklıdır yazılı. Ancak belli bir boydan sonra 40-50 santimi aştıktan sonra yazın Temmuz sıcaklarına dayanamamaya başladı. Gelişimini durdurdu. Yapraklarını ara ara dökmeye başladı. Bir sonraki videoda da izleyeceksiniz. Kızgın güneşe dayanıklıdır diyorum ama o boydaki çiçek kızgın güneşe dayanıklı. Bir de hastalanma açısından şöyle bir antiparantez belirteyim. Bu çiçek çok sık biti oluyor ve yapraklarını döküyor. Bana yapraklarını döküyor diye gelen arkadaşlarım mutlaka biti var mı bu çiçek diye baksınlar. Nasıl ki tırtıl dut yaprağını, elma yaprağını çok seviyorsa bu biti de bu çiçeği çok seviyor. Belki de yenilebilir olmasından kaynaklı. Ben baktığımda mesela ıtır yenilebilir bir bitki. Itır çiçeğime de tırtıl çok fazla geliyor. Zannedersem bunların genel yenebilir yapısından dolayı bu tür zararlıları üzerlerine topluyorlar. Bitinden nasıl kurtulduğuma dair benim ayrıca bir videom var. Bundan 3-5 video ötede. 3-5 dediysem belki 7-8 de olabilir. Bunun hemen arkasında aramaya başlarsanız bulursunuz. Onunla ilgili mücadelede Arap sabunu, kolonya, kulak pamuğuyla temizleme gibi yöntemlerle ben başa çıkamıyorum. Almış olduğum ve kullanmış olduğum ve uygulamış olduğum yöntemler o videoda mevcut. Uygularsanız ben en azından tecrübe ettim. Siz zaman kaybetmeden bitinden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bu çiçekte yine başka bir husus. Kış ayında yapraklarının 3'ünü döküyor, çok cılızlaşıyor, dal olarak kalıyor. Dolayısıyla kışın artık Şubat ve Mart aylarında dökmüş yapraklarının son haddine geliyor. Oldukça cılız, bakımsız, hoş olmayan bir görüntü arz ediyor. Gerçi kendisi her zaman hoş ama bu halini gördükten sonra o hali bize üzücü geliyor. Hiç korkmayın. Nisan ayı başladığı gibi tekrardan yaprak çıkartmaya ve gördüğünüz gibi Eylül ayının başlarında yaprakları en çok olmuş haliyle bize gülümseyecek. Çiçek tepeden çelik alma yöntemiyle çoğaltılabiliyor. Ancak sonbahar döneminde yaptığınız uygulamalar çok başarılı olamayabilir. Yine antiparantez şunu belirtmek istiyorum. Bu çiçeğin köklendikten sonra da toprağa tutunmasında ve devamında yine zorluklar yaşadık. Biz yakınlarımızla bunu çoğaltmaya çalıştık. Etrafıma dağıtmaya çalıştım. Köklendikten sonra da
Bu tutunamayabiliyor. Tekrardan yapraklarını döküyor, soluyor, bırakıyor kendisini. Şöyle ki benim en iyi köklendirme ile ilgili bir videom var. Orada açıklamalarım var. O yöntemi uygularsanız yine ilaveten bir şey daha ekleyeceğim. O yöntemin üzerine o şekilde köklendirdikten sonra saksıya aldığınızda yarısını budayıp alırsanız, yani çiçek ilk zamanlar komple kendisini besleyemeyebiliyor. Eğer ki yarısını alırsanız yarım kalan kısmı o kökle daha rahat besleyecektir. Ben yine aramanız zor olacağından tekrardan bakım videosunun arkasına en iyi köklendirme videosunu da ekleyeceğim ki tekrardan bana sorup aramak durumunda kalmayın. Çünkü aramaya çalışıyor izleyiciler, bulamıyorlar. Biraz video uzun olacak ama ihtiyacı olan en sona ekliyorum bu videoyu, izleyebilir. Şimdi gelin geçen sene bakım ve çoğaltılması ile ilgili eklediğim videoyu izleyelim. Akabinde de en iyi köklendirme şeklini anlattığım videoma devam edelim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim. Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim ve arayarak tesadüfen Adapazarı çarşısında bir çiçekçide bulduğum Çingene Şalvarı isimli çiçeği sizlere tanıtacağım. Şöyle masaya alalım. Daha rahat inceleyelim. Bu çiçeğin yaprakları gördüğünüz gibi kalp şeklinde. Bunun normal yaprak şeklinde olanları da var. Daha büyük yaprakları olanlar da var. Bu böyle vişne çürüğü, fuşya pembesi gibi değişik karışık bir renkte. En çok da bu rengini seviyorum. Bu rengi yüzünden aradım bu çiçeği. Bu çiçeğin menşei aslında yurt dışı, hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum. Ancak Türkiye'ye getirilmiş. Türkiye'de de çok uyum sağlamış. Çok kızgın çöl sıcaklarına dayanıklı. Artı kışın -4 dereceye kadar da dayanıklı bir çiçek. Yani bakımı oldukça rahat. Ben çingene şalvarını bakamam demeyin sakın. Bunun familyası ıspanakgillerden. Otsu bir bitki. Hatta yenebildiği de söyleniyor. Gıda boyası olarak kullanıldığı da söyleniyor bu çiçeğin. Bu çiçeği çoğaltmak için genellikle üst dallardan kırıyoruz. Direkt çelik alma yöntemiyle üst dalı kırıp dibine ya da başka bir saksıya ekiyoruz. Çiçek zamanla kökleniyor ama bunu yaparken çok sıcakları tercih etmiyoruz. Sonbahar ve ilkbahar en uygun zaman. Sulamasına gelelim. Bu çiçeği sulamak da çok kolay. Hani böyle kaktüs gibi ya da sukulent gibi az verdim çok verdim gibi değil de gün aşırı bir bardak suyu seviyor. Kökleri oldukça çabuk gelişen bir yapıya sahip olduğundan suyu seven bir bitki. Sulamazsanız ne olur? Sulamazsanız da ölmüyor. Gelişimi duruyor. Sularsanız da hızla büyümeye başlıyor. Bunu ip bağlarsanız yukarı kadar sarmaşık gibi uzanabiliyor. Ya da bir yerden sarkıtırsanız yere kadar sarkabiliyor. Böyle görüntüsüyle çok güzel. Dediğim gibi çoğaltmak da isterseniz üst dallardan odunlaşmaya başlamış olan yerlerden böyle çelik alacaksınız. Direkt toprağa batacaksınız. Ve çingene şalvarı çoğalmaya başlayacak. Rengi çok güzel değil mi arkadaşlar? Ben de bayılıyorum buna. Artık her yere gitmeye başladı. İlk baştan baktığımda fahiş fiyatlardaydı. İnternette ya da bazı sitelerde 200-250 lira civarına görmüştüm. Sizin de şehrinize geldi mi bilmiyorum ama şimdi daha uygun fiyatlarla çiçekçilerde satılıyor. Bu aldığımda biraz daha ufaktı. Bir %50 boy attı gibi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum. Merhaba sevgili çiçek severler. Bugünkü konumuz bir çiçeğin yani bir filizin en garantili şekilde toprağa tutunmasını nasıl sağlarız? Bildiğiniz gibi bazı çiçekler tepeden çelik alma yöntemiyle toprağa ektiğinizde ve bol bol suladığınızda
yavaş yavaş köklenmeye başlarlar. Bu köklenme esnasında filiz topraktan suyunu tam çekemeyebilir ve aynı zamanda yapraklarından su kaybı olduğu için fotosentez yaparken yapraklarından nem çıkarttığı için güneşli ve sıcak havalarda çabucak yapraklar kurumaya başlayabilir. Hatta sizler de rastlamışsınızdır. Bu filizlenme döneminde birkaç tane yaprağını kaybeder çiçek. Bunu sadece çelik aldığınız çiçeklerde değil, kökü olan çiçeklerde de yaşayabilirsiniz. Yavaş yavaş yapraklarını kaybeder, üstten 1-2 tane kalır ve oradan tekrardan bir ay sonra can bulmaya başlar. İşte yaprakların kökü çok fazla yormaması ve filizlenme dönemini daha hızlandırmak için bir yöntemimiz var. Bu yöntemle yaprakları da kaybetmiyoruz ve köklenme sürecini de arttırıyoruz. Bu yöntem ekmiş olduğunuz çiçeğin üzerini bir bardakla kapatmak ya da bir poşetle kapatmak ya da üzerine streç film kapatmak. Aynı zamanda gördüğünüz gibi böyle bir meşrubat şişesinden de bir aparat oluşturmak da olabilir. Mesela bu çingene şalvarı isimli çiçek daha önceleri çelik alıp ekme yöntemiyle hep yapraklarını kaybetti. Ufacık kalan yaprağından canlanmaya başladı. Ancak şu gördüğünüz şekilde bir hafta önce ektim ve yapraklar hala sapasağlam, hiçbir şeycik olmadı. Dipdiri duruyor çiçek. Burada da yine Arap saçı çiçeği var. Yine çelik alma yöntemiyle, hiç kökü yok. Eğer ki ben bunu direkt ekmiş olsaydım yapraklarını bir bir dökecekti. Ama bir poşetle kapladığım için hatta yapraklar yavru bile vermeye başlamış. Şu anda çok canlı bir çiçek. Bunu da kapladığım 10 gün kadar oldu. Yaklaşık 40 gün sonra ben bunların poşetlerini çıkartmayı düşünüyorum. Çünkü deneyimlerimden gördüm ki her çiçeğin kök çıkarma süresi yaklaşık 40 gün. Şu gördüğünüz çiçek de salon çiçeği değil, dışarısının çiçeği. Ancak bu çiçek de aynı kauçuk gibi ve barış çiçeği gibi zambak şeklinde açıyor ve çok güzel çiçekleri var. Bunu komşumdan aldım. Bunun bir tanesinin kökü var, bir tanesinin yok. Bunu da poşete sardım. Gördüğünüz gibi şu anda çok canlı ve güneş altında hiçbir irtifa kaybetmedi. Capcanlı duruyor. Bunu da yaklaşık 40 gün sonra poşetinden ayıracağım. Sevgili izleyiciler, siz de çok sevdiğiniz bir çiçek varsa, yakınınızdan çelik almışsanız ya da kök almışsanız, bunun sağlam olmasını, kesinlikle tutmasını istiyorsanız benim yaptığım bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bugünkü sloganımız çiçekler ölmesin. Sevgili izleyiciler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, bildirimleri açmayı, yapmak istediğiniz bir yorum varsa yorumlara yazmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız hala lütfen abone olunuz. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.